Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük boy çay bardağı yapımını anlatacağım. Anahtarlık boyutu şu şekilde. Bakın bu büyük boyu, bu da küçük boyu. Hadi başlayalım. İhtiyacımız olanlar kırmızı kadife ip. Ben Gala Soft'um kullanıyorum. Bakın kodu falan yok. Direkt kırmızı red yazıyor. Dilerseniz bordo kadife renkle de örüyorlar ve güzel oluyor aslında. Beyaz bir ip ve şöyle göstereyim. 3,5 milim tığ kullanacağım. Şimdi öncelikle kırmızı ipimizi ve tığımızı aldık. Sihirli halka yapımıyla başlayacağız. Kadife ipte sihirli halka yapmak zordur. Bu yüzden kolay bir yöntem olan 3 zincir çekmekle başlayacağım. Bir, 2 ve 3 zincir çektim. Şimdi birinci zincirime batıyorum. İlk çektiğim birinci zincirime bu şekilde. Bir tane aldım. İkisinin içerisinden geçirdim. Şurada bir halkam var. Bu halkam boşluk görünmüyor ama kadife ipte. Orada bir boşluğum var. Elimle tutuyorum. Ve içinden geçirdim. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Arkasını çevirdim arkadaşlar. Bakın. Sayarken de arkadan sayacağız. 2, 4 ve 6. Altıncım burada. Biraz çekerken zorlanıyorum bugün. Şöyle yapayım. Kırmızı ip olduğu için de biraz net görünmüyor olabilir. Şimdi hepsini birer tane artıracağız. Buraya 6 tane zincir yaptıkça her zincirin içerisine, her sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapacağız. Arttırıyoruz arkadaşlar. 2, 4, 6. Şuradan tekrar sayacağım. 2, pardon. 2, 4, 6 şurası. 1 2 3 4 Evet, 11 ve 12'yi de yaptıktan sonra şu şekilde bir tane ip kesip buraya yer belirleyici kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapacağız 6 kere. Devam ediyoruz. Şu an 3. sıradayız. 2. sırayı bitirdik. Bir sık iğne yaptım. Hemen yanına bir tane arttırma yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane yaptım. İkinciyi yapıyorum. Bir sık iğne, hemen yanına arttırma. Aynı ilmeğin içerisine çift batıyorum. Bu ikinci. Bunu ilmek belirleyicimizin yanına gelene kadar 6 kere tekrarlayalım. Şimdi arkadaşlar bir sık iğne bir arttırmamızı yaptık. Yani 3. sıramızı tamamladık. Etrafında tam olarak 18 tane sık iğne olması gerekiyor. Şimdi 4, 5 ve 6. sıraları düz öreceğiz arkadaşlar. İlmek belirleyicimi hemen bir üst sıraya taşıdım. Bunu hiç kıpırdatmadan mesela şuradan sayalım. 1, 2, 3. sıradayız ya. 4, 5, 6 diye dümdüz çıkacağız ama bu ilmek belirleyici burada kalsın. Buradan sayacağız çünkü arkadaşlar. Dümdüz örüyoruz. 3 sıra olacak şekilde dümdüz örelim arkadaşlar. Her sık iğneye bir tane batarak. Evet arkadaşlar düz öreceğiz demiştik. Bakın ilmek belirleyicimi burada bıraktım ki sayabileyim diye. 4, 5, 6. 6. sıramıza kadar düz örelim dedik. Şimdi arkadaşlar düz ördük. Bir sık iğne bir azaltma yapacağız. Hemen yandakine bir tane sık iğne battım ve diğer yanındakine azaltma yapacağım. Azaltmayı şöyle göstereyim yakından. Üzerine almadan bir yandakine battım, bir halka aldım. Sonra diğer yanındakine battım, bir halka daha aldım. İkisini bir aynı anda çektim. Tekrar bir sık iğne yanına yapıyorum.
Diğer yanına azaltma yapıyorum. Bunu 6 kere tekrarlıyoruz sıra sonuna kadar. Tekrar bir sık iğne, hemen yanına bir tane azaltma yapıyorum. Evet arkadaşlar, bir sık iğne, bir azaltmamızı yaptık. Tekrar 12 tane sık iğneye düşürdük ve dolduralım içini elyafımızla. Evet, yeterince doldurduysak kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sık iğne, bir azaltma yapmıştık. Şimdi tam tersini yapıyoruz. Tekrar bir sık iğne, bir arttırma yapıyoruz. Bir sık iğne battım. Hemen yanına aynı ilmeğin içerisine çift batarak arttırıyorum. Bunu yine 6 kere tekrarlayacağız. Bir tane battım. Hemen yanına çift battım. Bu ikinci oldu. 6 kere sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Evet, bir sık iğne, bir arttırma yaptık. Sıramızın sonuna geldik. İlmek belirleyicimizi tekrar bir üste taşıyalım. İlmek belirleyicimizi bir üste taşıdık. Şu an 8. sıramızı yaptık arkadaşlar. Bir sık iğne, bir arttırma ile tekrar 18 sık iğne yaptık. Şimdi bir sıra düz yapalım. 18 sık iğne yapalım. 1 2 3 bir sıra düz ördük. 18 sık iğne yaptık 9. sıramızda. 10. sıramızda ise 2 sık iğne, bir arttırmayla yine arttırıyoruz. 2 tane tek batıyoruz. Bir yanına bir tane arttırma yapıyoruz. Aynı ilmeğin içerisine çift batarak. Bunu da sırasının sonuna kadar 6 kere tekrarlayalım. Evet. 2 sık iğne, bir arttırma yaptık. Şimdi tekrar düz örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar dümdüz örelim. Her sık iğneye bir tane batalım. Evet, 2 sık iğne, bir arttırmamızı yapmıştık. Üzerine şimdi düz dolandık arkadaşlar. İlmek belirleyicimi tekrar bir üste taşıyorum. Şimdi yine düz öreceğiz. Yani 24 sık iğneyi düz öreceğiz. Fakat bilo yani BLO, back, arkadan öreceğiz. Arka ilmeklerden. Kadife ipte bunu göstermek zor olacak ama şöyle deneyelim. Bakın. Buradan değil de dümdüz batmayacağım. Şu iki ilmeğin ortasından batacağım. Arka ilmeğini alacağım yani. Bir tane yapayım ben. Bunu dümdüz öreceğiz. Bakın. Şöyle değil. Normal sık iğne yapar gibi değil. Şu ikisinin ortasında bir delik var. Buradan ortaya batıp arka ilmeklerden öreceğim. Bu şekilde bir sıra daha düz örelim. Yani 24 sık iğne yapıyoruz. Arka ilmeklerden örerek BLO tekniğiyle. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet, şimdi BLO tekniğiyle ördük. Arka ilmeklerden yaptık. 24 sık iğne yaptık. 2 sık iğne, bir arttırma yapmıştık ya en son. 24 sık iğne oldu. Şimdi içini biraz daha dolduralım. Üst kısmı çok doldurmayın. Alt kısmı doldurun, tombul olsun. Üst kısmı çok doldurmayın. Şimdi arkadaşlar normal örerek gidiyoruz. 2 sık iğne, bir azalt. Normal sık iğne yapıyoruz. 2 sık iğne yaptım. Bir tane azaltma yapıyorum. Bir tane daha göstereyim size. 1 2 sık iğne yaptım. Bir aldım. Bir de yandakinden aldım. Üçünü bir çıktım. Bir tane azaltmış oldum. 2 sık iğne, bir azaltmayı sıra sonuna kadar yapalım. 6 kere. 2 sık iğne, bir azaltma yaptık. Şimdi bir sık iğne, bir azaltma. Yine sıramızın sonuna kadar 6 kere tekrarlayalım. Bir sık iğne, bir tane azaltma. Evet, yine sıramızın sonuna geldik. Bakın bu çizgi sıramızın sonu. Bir sık iğne, bir azalttık. Şurayı çok doldurmayın. Dediğim gibi şöyle şurası çünkü düz olacak ya. İçini çok doldurmayın. Şimdi sürekli azaltacağız peş peşe. Bir azaltma. 2 azaltma.
3 azaltma, 4 azaltma, 4 azaltma yapalım. Daha fazla yapmayalım. Şuradan bir tane ilmeğimi aldım. İlmeğimi ilmeğimin içerisinden geçirdim. Bir tane de zincir çektim. İpimi de uzun bırakarak kesiyorum. Bu son kalan yeri, şurada açıklık var ya, bunu şu şekilde kapatacağım. Bu ilmeğimi geçirerek. Bakın. Şöyle burayı kapatacağım. Çok dikersek burası gergin ve yüksek olur çünkü. Biz yatay olması için bu şekilde yaptık. Şimdi bu bir beklesin. Beyaz ipimizi alalım kenarını yapmak için. Daha önce BLO tekniğiyle yaptığımız yere gelelim. Bir tane halka alalım. Bakın nerede görünüyor mu? Kırmızı iple de çok zormuş. Bakın şuradan bir tane aldım. BLO yapmıştık ya kenarını. İlk önce şunu beyaz ipimize bir tane zincir atalım. Şöyle. Sonra o belirlediğimiz noktayı yakalayalım. Şu ipi artık çıkarabiliriz. Dümdüz öreceğiz arkadaşlar. Etrafını dolanacağız. Ana ne örüyor? 2 Çay oynuyorum galiba. 3 4 Bu şekilde dümdüz etrafını dolaşalım. Dümdüz örerek sıranın sonuna geldik. Şimdi burayı birleştirelim. Bakın. Bir tane boşluk kalıyor ya, orayı örmüyorum. Şuraya batıyorum. Şuraya battım. Üzerine almadan ipimi şu şekilde geçtim. Halkamı halkamın içerisinden çıkardım. Bir birleştirme yaptım. Tekrar devam ediyorum. Bir sıra daha örüyorum. Aynı şekilde dümdüz. Evet, sona geldim. Yine aynı şekilde ilmeğimi ilmeğimin içerisinden geçirdim ve kesiyorum arkadaşlar. Buraları daha sonra gizleyeceğiz. Şöyle bir formunu verelim elimizle. Bakın, size güzel bir çay bardağı. Bu ipleri gizleyeceğiz daha sonra. İsterseniz kaşığımızı yapalım şimdi. Kaşık için normal bir gri ipimi aldım. 2,5 ya da 3 milim tığ kullanabilirsiniz. Ben şimdilik 3 kullanacağım. Arkadaşlar 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çektim. Hemen ikinciye batıyorum. Bir yanındakine de battım. 2, 3. Geldik sonuncuya da batalım. 4. Sonun 5 zincir çektik. Üzerine 4 sık iğne yaptık. Şimdi karşı tarafa geçiyorum. Karşı tarafa da şu şekilde aynı yere batarak. Aynı yerin içerisine 2 zincir gibi düşünün. Battım. Hemen bir sonrakinden devam ediyorum. 1, 2 ve 3. 3 zincir battım. Tekrar karşıdan devam ediyorum. Bu şekilde kaşık formunu vermeye çalışacağız. Yani dümdüz gidiyoruz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Dümdüz etrafını, zincirlerin etrafını arttırma, eksiltme yapmadan dönüyoruz. Bu şekilde tam olarak 6 sıra bir düz örelim. Evet arkadaşlar, bakın. 2, 4, 6. 6 olduğunu buradan anlarsınız. 6 sık iğne yaptım. Şimdi birer sık iğne yanlardan eksilteceğim. Bir tane azaltma yaptım. Şu şekilde.
2 sık iğne ortaya yaptım. Bir tane daha azaltacağım ve kapatacağım artık. Şuraya da bir tane azaltma yapıyorum. Ve yanına zincirimin içerisinden, halkamın içerisinden geçirip ipimi de dikmek için uzun bırakarak kaşığımı tamamlıyorum. Şöyle ölçelim. Bakın. Kaşığımızı dikmeden önce şu iplerimizi bir gizleyelim. Şu 2 tane beyaz ipimiz vardı ya arkadaşlar. Bunları şöyle bağlayalım. Bağladıktan sonra içeriden çekelim. Bakın şöyle. Tekrar şuradan da çekerek gizleyeceğim bunları. Oje sürmüştüm. Oje bile silindi. Öyle örüyoruz ki. Şimdi şu kırmızı ipimizi de yine bir yerden geçirip gizleyelim. Orayı iyice düzleyelim. Şöyle açalım biraz. Tamam. Şimdi kaşığımız için iğnemize takın. Ben çuvaldız kullanıyorum. Her videomda söylüyorum. Sanki tekrar ediyor gibi hissediyorum kendimi ama her yeni videoda anlatmam lazım olması gerektiğini unutuyorum. Kusura bakmayın bu yüzden. Sanki bütün videolarımı izliyormuşsunuz gibi anlatıyorum. Evet. Aldık kaşığımızı. Buraya kenarına normal dikiş yapar gibi dikiyoruz. Şöyle bir içinden geçiriyorum. Bir dışından geçiriyorum. Bir de kadife ipimden geçiriyorum. Ve arkadaşlar hani şu bağlama noktasını saklamak için buraya dikiyorum. Ona da özen gösterin. Onu da hem gizlemiş olursunuz. Evet, ipimizi de gri ipimizi de diktikten sonra buradan keselim. Dilerseniz o kırmızı ipimizle de dikip saklayabilirdiniz. Bu şekilde beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Eğer daha büyük isterseniz mesela biz 1x1 artırma yaptık gövdede alt kısımda. Siz bunu 2x1 artırma, 3x1 artırma, 3 sık iğne 1 artırma, 4 sık iğne 1 artırma gibi gitgide çoğaltır ve şurayı aynı miktarda azaltırsanız aynı şekli elde edersiniz. Üstü de aynı şekilde arttıracaksınız. Dilerseniz bu beyaz kısmı da arttırabilirsiniz. Daha böyle V şeklinde isterseniz. Ben istemedim. Daha açık olsun istemedim. Yeterince bence bu şekilde gayet güzel. Ne dersiniz? Güzel günlerde kullanın. Görüşmek üzere. Videolarımı beğenip yorum yapmayı da ihmal etmezseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.